السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا شيخ دستور مولانا شاء الله فاز أصلا شيخ محمد الحقاني، مدد يا أبو الأنصاري، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Allah hayırlı meclisler eylesin. Mübarek Muharrem ayı gene geldi. Muharrem senenin mübarek aylarının başında gelir. Onun son aydır. Aşure-i Hurum dedi. 4 mübarek ayının sonuncusu ama senenin de başıdır. Bizim hicri senenin başı mübarek günlerdir. Onun fazileti, onun sırları büyüktür. Allah Azze ve Celle'nin indinde bu ümmet için hayır ve bereket olur. Sınırdan olunca şey yapıyoruz. Ses yapıyor. Bu dünyanın da herkesin olduğu gibi bir ömrü var. O ömürde işte aynen güneşi yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Hesabı, kitabı, seneyi, ayı bilesiniz diye bunları yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Onların hükmü insanlar için vakit, zaman hükmü lazımdır. Allah Azze ve Celle herkese bir ömür vermiş. Herkesin ömrü bu günlerden, gecelerden, aylardan, yıllardan geçip gider. Bu kimse bu dünyada kalmaz. Baki olan Allah Azze ve Celle. İşte yanımızda maşallah milyonlarca atam yaşadılar da şimdi artık hakiki hayata gidiyorlar. Etrafta bu milyonlarca insan var bu mübarek mezarlarda Eyüp Ensari Hazretlerine komşu olarak yatan, hepsi yaşadığı, çocuktu, gençti, yaşlandı, bazıları yaşlandı, bazıları yaşlanmadan vefat etti. Onların hepsi Allah indinde biz de aynı şekilde bu yolcuyuz. Dünyada seferiyiz. Bir defa gene seferi namaz kılıyorduk. İhvanlardan birisi seferi kıldı izne. Halbuki o 4 rekat kılması lazım. Ya sen seferi değilsin diye. Yok ben de seferiyim dedi. Nasıl olsa dünyada durmuyoruz. Sefer halindeyiz. Yolculuk halindeyiz. Onun için böyle kıldım diyor. O bir bakımdan hakikattir. Dünya durmaz. Sen dursan da dünya durmaz. Dünyayı yakalayayım diyen dünyaya yanılır. Yakalayacaksan ahireti yakala. Dünya yakalanmaz. Dünyada ahireti yakalarsın. Ahiret nasıl yakalayacağız? Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak onu sevip, onu takip ederek, onun yaptıklarını yapabildiğimiz kadar yaparak bu hayatımız güzel geçer.
ahiretimiz de daha güzel olur. Mühim olan budur. İnsanlar bunu bilmiyor. Onun için başka şeyler arkasına koşturuyor. Dünya nasıl daha fazla kazanacağım bu dünyayı diye koşturuyor. Ahireti nasıl kazanacağım diye koşturuyor. Ahireti de kazanabilirsin. Ahiret dünyayla beraber ahireti kazanan daha da hayırlı olur. Ama dünyayı kazanıp da ahireti unutan hiçbir şey kazanmış olmaz. Dünyada çıkınca hiçbir şey kalmayacak kendisine. Kalacaksa olabilir zengin bir mezarlıkta milyonlar verip de orada sana güzel bir mezar yapabilirler ama o da senin kazancın değil, üstüne yüktür. Ahiret için 5 vakit namazını eda etmene dikkat et. Vakitlerini kaçırma. Hadi kaçırdın, onların kazasını yap. Onlar kazaya kalan namaz gene çok şey kaybetmiş olur ama hiç olmazsa ahirette onu kılmaktan, onun vesiyetinden kurtulmuş olur. Yok, onu da yapmasan o vakit dünya için çalışmış olursun. Dünya işin de yaramaz. Ahiretin de yaramaz. Büyük insanlar, büyük evliyalar namazı muhakkak emrederdi. Onu kaçırmayın diye devamlı gelene gidene söylerlerdi. Mahsus Şeyh Hüseyin Nazım Hazretleri gelen insan oluyor, namaz kılar mısın diye, yok kılmam. Kılmazsan en azından hiç bilmezsen başla namaz kılmaya, 2 rekat namaz kılmaya başla derdi. Ben Allah'ın kuluyum ama Allah'ın kulu olduğumu da bilmiyorum diye çoğu zaman insanlar var. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne Fatiha bilirim, ne İhlas bilirim, ne başka ayetler bilirim. Hiçbir şey bilmem. Nasıl yapayım der. Nasıl yapıyorsak sen de tekbir getir ve arkamızdan kıl. Yalnız olursa tekbir getir. Başta hiçbir şey bilmediğin için öğrenene kadar besmele ile kıl derdi. Yavaş yavaş alışırsın. Ben işte zorlanıyorum, ediyorum derse 2 rekat için de zorlanmak, zaten elini yüzünü yıkıyorsun diyordu Şeyh Baban. Ayağını da yıkadın mı abdest almış olursun. Onu herhangi bir zamanda, herhangi bir zamanında 2 rekat muhakkak kıl derdi. Kılarım. Bazıları çoğu zaman pazarlık yapmaya kalkarlardı. Halbuki bütün gün boş yerlere gidip gelebilirlerdi. Yorulurlar ederler ama namaza gelince yapmazlardı. Ama Şeyh Baba'nın güzel sözü var. Namaz kılmayanın duası kabul olmaz dedi. Evliya bile sana dua etse o bile kabul olmaz dedi Şeyh Efendi. Şeyh Nazım Hazretleri babamız 7 başlı evliya olsa da, yani o kadar kuvvetli evliya olsa da namaz kılmayan insanın ne kadar dua etsen ona kabul olmaz. Onun için hep duaya gelenleri namazı sorarız.
işimiz rast gitmiyor, işimiz kötüdür, şey yapamıyoruz diye namaz kılımı yok. 2 rekat kıl ki işlerin güçlerin hepsi yoluna girsin, fayda olsun sana. En büyük fayda o 2 rekat. Sen aldığın duadan da daha fazla faydalıdır. Demek ki Allah Azze ve Celle sana bir hayır istemiş ki seni hocaya, şeyhin yanına göndermiş ki dua almak için. O vesileyle çoğu insan namaza başlamış. En büyük hediyeleri almışlar. En büyük kıymetli, hayatlarında aldığı en kıymetli hediyeyi o namaza başlamakla, bu Allah yoluna girmekle almışlardır. Çoğu insan dediğimiz gibi hiçbir şeyden haberleri yok, öğretilmemiş, ailesi de öğretmemiş, kendi de öğrenmemiş. Bu vesileyle Allah bir sebep yarattı ki bu dua istesin. O duayla dünyası da mamur oldu, ahireti de mamur oldu. Bu dediğimiz gibi hani hayat başka türlü boştur. Hiçbir şey yok. Çoğu insanlar cahiller çok. Yani okumuş olsa bile, üniversite bitirmiş olsa bile gene cahil dediğimiz şeyden haberi olmayan, dünyadan her şey biliyor, dünyada biliyoruz diyorlar ama hiçbir haberleri yok. Ne için yaratıldıkları, ne için Allah Azze ve Celle bunları bu dünyaya getirdiklerini haberleri yok. Bir şey oldu mu derler ki bunu boş ver, biz dünyaya kaç defa geleceğiz, gene vur çalsın, patlasın, oynasın derler. Biz gene keyfimize bakalım derler. Halbuki hiçbir keyif de aldıkları yok o yaptıkları şeyden. Onun cezasını sonra hayatta da çekerler, ahirette de çekerler. Allah hidayet versin. Allah insanlara akıl versin ki düşünsün, ben bugün pazar gözü açıp kapayana kadar bir pazar daha gelmiş, bir pazar daha gelmiş, bir sene gelmiş, işte bu bir sene geldi şimdi. Bu sene içinde ne yaptım Allah rızası için? Allah rızası için Allah'a şükür biz tarikattayız. Allah'ı severiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiğimiz, canımızdan çok sevdiğimizdir Peygamberimiz. Müslümanları severiz. Allah verdiği şeylerden zekatımızı, hacımızı, fıtremizi hepsini veririz. Allah'a şükür bu sene böyle geçti diyeceksin. Sen şükredince seneye de aynı şekilde olur. Öteki sene de aynı şekilde. Aynı şekilde bu devam eder. Allah yolunda, Allah'ın rızası için başımızda, sırtımızda taş taşımadık. Normal herkes gibi yaşadık. Bir şeyimiz eksik değil. Fazlamız var Allah'a şükür ki Allah bize bu güzel nimeti verdi, en büyük nimeti verdi diye Allah'a şükretmek lazım. Bu bir sene geçti, boşuna geçmedi. Hayat geçti, geçsin. Allah rızası olduktan sonra hiçbir mühim değil. Sen onu durdurmazsın. Onun faydasını işte bu bir sene hesabını yaparsın. Nasıl yaptım bu sene? Allah'a şükür. Şükredip imanla, İslam'la
meşayihlerle, hocalarla, zikirlerle, kendi çapımıza göre yaptığımız hayırlarla geçirdik. Bunu yaptık mı? Yaptık, Allah'a şükür. Allah'a şükret. Allah çoluk çocuklara da aynı şekilde nasip etsin diye dua et. Budur. Hayat budur. Şimdi bazıları saçma sapan şeyler yaparlar. Hayat budur derler. Halbuki hayat o değil. O hayat dört ayaklar da onu yapar. Herkes aynı şeyi yapabilir ama bu nimeti olan, bu nimete kavuşmuş olan insanlar azınlıktadır. Ne kadar her tarafta Müslüman desen gene Allah yolunda, Allah rızası için Allah'ı bilen insanlar çok değildir. Azınlıktadır ama Allah onların bereketine de bereket verir. İnsanlara nimet verir. Allah Azze ve Celle cömertlerin en cömerti, Allah Azze ve Celle sabırların da en sabırlısı. Ne için sabırlı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a iman etmeyenlere de rızık veriyor, yemek veriyor, su veriyor, iş veriyor, ev veriyor, her şey veriyor. Allah Azze ve Celle'yi tanımayanlar, Allah'a şirk koşanlar da aynı şekilde. Onun için sabırlı, en sabırlı olan Allah Azze ve Celle. Başka o kadar sabır kimsede yok. Sana kötülük yapana ne kadar şey yapsan da ona iyilik yapmak için içinden gelmez. Allah'a şükür bu nimetleri vermiş. Bu yolda olmanız büyük bir nimettir. Dediğiniz gibi bu mübarekler bu yolda gelmişler. Onlar da yaşamışlar. Alimlerle, hocalarla, şeyhlerle, sultanlarla hepsi yaşamış. Allah yolunda yine ahirete intikal etmişler. Bu gören, akıllı olan insan bunu görmesi lazım. Buna inanması lazım, buna şükretmesi lazım ki Allah'a şükür bu senede inşallah böyle geçer. Öteki senede bu Allah yolunda geçeriz inşallah. Zaten yani yaşadığımız zaman da zaman olarak zor bir zamanda yaşıyoruz. Fitnelerin en çok olduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zamanın fitnelerini karanlık geceler gibi diyor. Bu zaman fitnelerden dolayı zulmet, karanlık bir zamandır ama mümin için kârlı bir zamandır. Allah onun ecrini kat kat fazla verir normal zamanlardan, ahir zamanda yaşadığımız için. O da bir Allah'ın güzel bir lütfudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ahir zaman ümmetine onlar benim ahbaplarımdır, sevdiklerimdir diyor. Onun için ona da şükretmek lazım. Bu yolda Peygamber Efendimiz'in sevdikleri olun, ahbapları, yani siz ashabımızsınız dedi sahabelere, ahbaplarım ahir zamanda olanlar, sevdiklerim onlardır. Çünkü onlar beni görmeden sevdiler, ben de onları seviyorum. Onun için şimdi ahir zamanda yaşıyoruz. İnşallah gelecek İslam'ındır, gelecek bu zulmet kalkacak, karanlık kalkacak, nur olacak inşallah. İnşallah o ümit ederiz yakındır.
Mehdi Aleyhisselam gelmezse hepimiz o güzel günlere yetişelim inşallah. Amin. Allah tevfik. El Fatiha.